300 tane gemiyi aynı anda yapabiliyor. 300 gemiyi aynı anda yapabiliyor. Sadece ticaret gemisi değil. Hani ayağınız kah suya basar, kah taşa basar, kayaya basar. Denizin üstüne hafifçe çıkmışsa kah suya. İşte öyle resifler. Türkiye'den toprak taşıyarak 1.3 Kıbrıs adası oluşturmayı düşünün. Putin ilk defa, çok uzun yıllardır, ilk defa 4 günlük bir yurt dışı seyahatine çıktı. Çin'e gitti. Çin her tarafa, dünyanın her tarafına böyle tıkır 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 çekirgeler gibi yayılan bir devlet. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı konuğumuz. Yine haritanın başındayız. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine seyircilerimiz var. YouTube'dan bizi ve izleyen seyircilerimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün aslında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün son zirvesini konuşacağız. Ama tabii çok konuşulan bir konu ama bizim malum formatımız da harita üzerinden yapıyoruz. Haritadan baktığımızda Şanghay İşbirliği Örgütü'nden, zirveden ne çıkmıştır, amacı nedir, bu ülkeler aslında ne için bir araya gelmiştir, oradan başlayabiliriz. Evet, aslında bu doğuda bir blok olarak meydana gelmiş. 1996'ya kadar giden bir süreç. O süreçte Rusya, Çin, Kazakistan ve Tacikistan 1996 yılında Şanghay Beşlisi olarak anılıyor. Kırgızistan. Sonra Özbekistan giriyor. Yani Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Çin'ken. Sonra Özbekistan girince Şanghay Beşlisi ifadesi Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dönüşüyor. Bütün amaç aslında doğuda bir birlik, batıya karşı bir birlik oluşturulması. Şimdi burada tabii çok önemli bir husus var. Rusya ve Çin aslında birbirleriyle de çok da iyi geçinen iki müttefik değiller. Ama şartlar bazen onları batıya karşı bir birlik olmak için zorluyor. Şimdi buradaki tabii önemli olan şey kime karşı birlik? Evet, ABD'ye karşı, doğru. Ama bunun yanı sıra Avrupa Birliği diyeceksiniz ama bu aslında daha değişik bir gözle bakmak lazım. İngiltere ve Fransa'ya. Neden? Bu üçü artı Rusya ve Çin aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi. Bu 5 daimi üyeye karşı bir blok oluşturma. Yani dünyayı yönetenler aslında bunlar. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dediğimiz konsey aslında daimi üyelerine karar verirse o. Bunların her birinin veto hakkı var. Bunlar kendi aralarındaki pazarlık gücünü birbirlerine karşı geliştirmek için böyle bir yapılanmaya gidiyorlar. Batı, Doğu. Efendim teraziye koyduğumuzda bu iki grubu hep tartışılır. Hani bu bloğun nüfus olarak belki ya da coğrafya olarak geniş olduğu ama etki alanı açısından rekabet gücünün biraz daha zayıf olduğu yönünde. Bugünden baktığımızda harita üzerinden iki bloğun o terazideki dengesini nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi bu ilk başta tabii bir ekonomik işbirliği, çeşitli tatbikatlar filan da yapıyorlar ama aslında bir ekonomik işbirliği örgütü olarak kuruluyor. Askeri bir işbirliği boyutu henüz yok ama tatbikatlar yapıyorlar, işte terörle mücadelede işbirliği yapıyorlar, şunları yapıyorlar filan. Geldiğimiz noktada işte son olarak Belarus girdi. Ondan önce de 2021'de İran girdi. 10 tane asli üye, 2 tane gözlemci, Moğolistan ve Afganistan, 6 tane de diyalog ülkesi, Türkiye'nin de bulunduğu. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Ermenistan, Azerbaycan'ın da bulunduğu, işte Katar ve Bahreyn'de bulunduğu 6 tane de diyalog ülkesi var. 6 diyalog ülkesi ile birlikte 18 ülke var. Şimdi bunların hepsi toplamda hani nüfus olarak %60, toprak olarak %65 civarında. %65 nüfus diyelim, %65. İşte toprak olarak da kullanılan toprakların da işte diyelim ki yani verimli topraklar şunlar bunlarla beraber büyük bir kısmı. Ama ekonomisi %30. %70 batıda daha çok. Hani diğer ülkelerde var ama %70 kısmı değil, %30 kısmına
hitap ediyorlar. %30'u gayri safi yıllık hasılası dünyanın %30'unu bunlar sağlıyor. Tabii şimdi burada bu %30 ne olacak ki dememek lazım. Çünkü Çin muazzam bir gelişme kaydediyor. Muazzam bir gelişme kaydediyor ve inanılmaz, yani insanın hafsalasının alamayacağı kadar muazzam bir hızla gelişiyor. Yani çok yakın bir zamanda Çin çok ciddi bir seviyeye erişir. Bakın, gemi sayısı olarak söylüyorum, donanma sayısı olarak dünyanın birincisi şu anda. Ve Amerika'nın hızının, gemi inşa hızının en az 4-5 katı savaş gemisi yapma hızına sahip. 300 tane gemiyi aynı anda yapabiliyor. Sadece ticaret gemisi değil. Ticaret gemilerini zaten yani inanın herkes orada gemi yaptırıyor. Ve eskiden kalitesi düşük derlerdi. Şimdi kalite bakımından da çok ciddi şekilde rekabet eder seviyeye geldi. Peki bu donanma gücünün avantajı ne oluyor Çin'in? Çin eğer donanma gücünü arttırırsa, Çin açık deniz donanmasına sahip olursa etkili, dünya devleti olma yolunda Amerika'ya en büyük rakip olur. Çünkü denizde güçlü olmayan hiçbir devlet dünyada hükmeden devlet pozisyonuna gelmemiştir tarih boyunca. Amerika'da bir başka kıtadadır ama dünyayı hükmetmektedir. Gerçekten bunu kabul etmek lazım. Dünyada etkilidir. Sebebi de deniz kuvvetleridir. Şimdi Çin yeni açılıyor ama muazzam bir hızla açılıyor. Gemi sayısı olarak şu anda Amerika'dan daha fazla. Ve bundan 10 yıl önce yeni gemiler dediğimiz, yani 15 yaş ve daha genç gemiler %50 bile değildi. %40, %30'lar civarındaydı. Ortalama diyorum, %30, %40. Çin donanmasında. Şimdi %70'i geçti. Hepsini yenileyip bir de sayıları arttı. Bir uçak gemisi yaptı. Şimdi bu uçak gemisi, 2 tane uçak gemisi vardı. Bir de milli uçak gemisi yaptı. 80 bin tondan biraz daha fazla. İşte şimdi bu teslim edilmek üzere. Burada amacı ne Çin'in bu kadar yoğun bir şekilde bu alana yönelmesinde? Çin bir kere Pasifik'e hakim olmak istiyor. Pasifik'te biliyorsunuz Spratly Adaları denilen işte adalar var. Bu adalar bölgesinde, şu bölgede bu adalara sahip olup yani bunların bir kısmı resifler şeklinde falan, ama bunların arasını toprakla dolduruyor. Resif şöyle düşün. Hani ayağınız kah suya basar, kah taşa basar, kayaya basar, denizin üstüne hafifçe çıkmışsa kah suya. İşte öyle resifler. Şimdi bu resiflerin üzerine 2013 yılından 2021 yılına kadar 8 senede Çin'den toprak taşıyarak ve bu resiflerin uzaklığı Çin anakarasına uzaklığı 3000 milden daha fazla. Yani 3000 mil ne demek biliyor musunuz? 5500 kilometreye yakın. Kuş uçuşu mesafe. 8 sene boyunca buraya toprak taşıdı, biliyor musunuz Çin? O kah ayağını suya basıyorsun, kah taşa basıyorsun. Oraların arasını doldurdu. Böylece yani zaten ada statüsünde, yani sünni bir ada sayılmıyor. Çünkü onların arasını, su olan yerleri toprakla dolduruyor. Böyle adalar oluşturuldu. 8 sene. Düşünün, gözünüzü bir kapatın. Gemilere toprak yükleniyor. 5500 kilometre öteden topraklar taşınıyor. Sizce ne kadar bir alan oluşturmuştur Çin? Ne kadar? Biliyor musunuz? 1.3 Kıbrıs adası. Türkiye'den toprak taşıyarak 1.3 Kıbrıs adası oluşturmayı düşünün. Adamlardaki azime bakın. Ondan sonra buralara ağaçlar, pistler ve iskeleler, limanlar yapıyor. Aslında kullanılabilir yüz ölçümünü genişletiyor. Kıta sahanlığı oldu mu şimdi bunun? Çin'den insanlar getiriyor, buraya yerleştiriyor. Yaşam da oldu mu? Münhasır ekonomik bölgesi oldu. Buralarda acayip derecede petrol ve doğalgaz olduğu söyleniyor. Çin bir kere en azından sadece bu bölgedeki hakimiyetini tesis etmek için büyük ve güçlü bir donanmaya sahip olması lazım. Şimdi bu mesela bak, bu Fransa. Fransa nerede? Tamam mı? Pasifik nerede? Sömürgeci devlet. Fransa'nın burada adaları var ve Fransa'nın en büyük münhasır ekonomik bölgesi Pasifik'te, biliyor musunuz? Biz şu yanı başımızdaki Kardak 3,5 mildeki 3,5 mil, 3000 küsür mil öteden bahsediyoruz. 3,5 mil ötedeki Kardak için, bir kayalık için savaşmaya değer mi diyen bir zihniyetle karşı karşıya kaldık zamanında. Ya bizim gerçekten bu kafayı çıkartıp denizler konusunda bizim bu bir kayalık için savaşmaya değer mi kafasını çıkartıp Çin kafasını takmamız lazım herhalde. Yani çok önemli.
Buralara sahip olmak çok önemli. Denize sahip olmak çok önemli. Ve işte gelelim bugüne. Biliyorsunuz geçen hafta toplantı yapıldı Tianjin'de. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Putin de katıldı. Diğer devlet başkanları da, cumhurbaşkanları da katıldı. Şimdi bu arada Japonya'nın yenilgiyi kabul ettiğinin 80. yıl dönümüydü. Çok ilginçtir. Yani hem Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı hem Japonya'nın ki Pasifik'te Amerika'nın müttefiki, onun yenilgiyi kabul etmesinin 80. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Ve bu kutlamalara Rus Devlet Başkanı Putin de geldi ve müthiş bir gövde gösterisi yaptılar. Çok enteresan bir gövde gösterisi. Şanghay İşbirliği Örgütü değil mi? Ve bu gövde gösterisi askeri geçit töreni oldu. Muazzam. Bize pek ses getirmedi ama çok muazzam bir geçit töreni oldu. Amerikan Başkanı Trump'a soruyorlar. Seyrettiniz mi diyor. Hani bu Batı'ya bir mesaj çünkü. Seyretmem isteniyordu, seyrettim diyor. Benim seyretmem için yapıldı zaten diyor. Ben de seyrettim diyor. Bu arada Putin ilk defa, çok uzun yıllardır, ilk defa 4 günlük bir yurt dışı seyahatine çıktı. Çin'e gitti. Neden sizce Putin böyle bir karar değiştirdi? Hem savaş döneminde çıkmıyordu hem Çin'e de gitmiyordu. Evet. Ama, iki farklı konuyu aslında farklı bir tarafa itip Çin'e gitti. Bu ziyaretin sizce nedeni? Vallahi bu tabii çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hem bu törenlere katılması hem Japonya'ya karşı, işte biliyorsunuz Japonya ile de Rusya'nın sorunları var. Hala doğru düzgün bir barış anlaşması imzalanmış değil hukuken. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri. Ve Rusya, Çin'le birlikte artık ayrı bir blok oluşturduğu mesajını Batı'ya veriyor. Bu çok enteresan. Yalnız bir başka şey söyleyeyim. Şimdi Rusya, buradaki anlaşmalar, 2 tane anlaşma var Rusya ile Çin arasında. 2 anlaşma var. Daha doğrusu 2 alanda anlaşma var. Bir, askeri. Burada çok önemli bir şey var. Ruslar uçak motorlarını Çin'e ihraç etmeye karar verdiler. Uçak motorlarını. Çin zaten uçak yapıyor ama gerçekten hava konusunda, hava teknolojileri konusunda Rusya'nın üstüne bir devlet yoktur. Helikopterlerine bile G çektirebilen bir devlettir. Muazzam bir hava teknolojisi vardır. Şimdi bu uçak motorlarını Çin'e vermiş olmaları, Çin'le karşılıklı savunma sanayi işbirliği yapmış olmaları bambaşka bir case'dir. Bambaşka bir durumdur. Çok iyi anlamak lazımdır. Çok iyi takip etmek lazımdır. İkincisi, Rusya, Çin'e karşı tabii Çin'in bir takım ham maddelere erişimi Amerika ve Batı tarafından engellenmeye çalışıyor. Çünkü rekabet gücü elde etmek için. Onun için de zaten Ukrayna meselesi de o yüzden çok önemli. Ukrayna'daki nadir elementler konusunu eğer ele geçirirse Amerika, Çin çok büyük zorda kalacak. Çünkü Çin buralardan alıyordu. Ekonomik anlaşmalar yapıldı ve Rusya, Çin'in ihtiyaç duyduğu çok önemli ham maddeleri, nadir elementleri Çin'e verme konusunda, ihraç etme konusunda bir anlaşma yaptı. Bu Batı için çok ciddi bir tehlikedir. Neden? Çin ucuza ham maddeyi temin ettiği sürece çok daha ucuza mal edecektir mamul maddeyi. Ucuza ham madde, ucuza mamul. Batı Çin'le rekabet edemez pozisyona gelecektir. Şimdi o zaman bambaşka bir yere gidiyoruz. Bambaşka bir yere gidiyoruz. Hem askeri bakımdan bambaşka bir yere gidiyoruz. Hem de yine aynı şekilde ekonomik bakımdan bambaşka bir yere gidiyoruz. O nedenle çok ciddi şekilde üzerinde düşünülmesi gereken konular. Bunlar hem askeri mesaj verildi hem ekonomik mesaj verildi. Hani bir çatışma olur mu? Yok, bir çatışma olmaz. Hani öyle bilmem dünya savaşı çıkar bilmem. Ay, bu ekonomik olarak birbirleriyle. Şu beşli bir kere. Bu beşli kendi arasında mücadele eder ama savaşmaz. Yani birbirleri için mücadele eder. Bunlar şimdi üstün diye. Normalde bunlar %70'e %30'du. Diyelim yani. %30 bunlar gayri safi yıllık hasılanın %70'i de bunlar diyelim. Bunların müttefikleri. Şimdi bunlar %30'lu. Bu şöyle değişebilir. %70'e %30'a. %50 %50. Ama o kadar. Yani öyle ona çok dikkat edin. Şimdi burada çok enteresan bir durum var Şanghay İşbirliği Örgütü'nde. Onun için algılarla olgular birbirinden çok farklı işlerdir. Değil mi? Şanghay İşbirliği Örgütü'nde kim var? Şu bölgede. Asya'da. Hindistan kimin müttefiki gözüküyor? ABD.
Pakistan kimin müttefiği gözüküyor? Çin. Fakat bunların ikisi de Şanghay İşbirliği Örgütü'nde. Bunların bir araya gelmesi nasıl yorumlarsınız? Bu iş gerçekten çok enteresan bir iştir. Hindistan'ı buraya sokan, buraya girmesini isteyen, ki Hindistan ilk girenler Pakistan'la birlikte girdiler. Her ikisi de birlikte girdi. Belki Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle sokulmuş olabilir ama şimdi verdikleri resim çok enteresan. Çin Devlet Başkanı ile Hindistan Başbakanı, bunlar beraberce resim verdiler ve anlaşmalar imzaladılar. Şimdi Çin'le Hindistan'ın ilişkilerinin gelişmesi, Asya'nın büyümesi demek. Avrupa'ya, yaşlı Avrupa'ya karşı genç bir Asya dinamiği ortaya çıkıyor demektir. Pakistan da bu işin içerisinde. Çok enteresan. Pakistan'la Çin arasındaki ilişkiler çok iyiyken Hindistan'la Çin'in arasındaki ilişkiler acaba Pakistan-Çin ilişkilerinde bir sorun doğurur mu? Ona bakacağız. Onu gözlemliyoruz. Nasıl bir tepki verecekler. Ama daha da bizim çevremizle ilişkili kısmını da söyleyelim. Bunun içerisinde Ermenistan ve Azerbaycan da var diyalog ülkelerinde. Yine iki çatışmalı. Gene tabii iki çatışmalı. Afganistan ve Moğolistan da bunlar gözlemci üye. Şimdi bu sistem şöyle çalışıyor. Diyalog en dıştaki çember. İçeriye doğru gidiyor. Gözlemci üye. Gözlemci üyelerden sonra asil olunuyor. Tamam mı? Gözlemci üye, mesela Belarus gözlemci üyeydi geçen sene. Kabul edildi, girdi. Afganistan ve Moğolistan kaldı. Afganistan Batı'nın ittirdiği, İran Batı'nın ittirdiği, İran asli üye. Afganistan da Batı'nın hani itelediği, ötekileştirdiği, küçümsediği, düşmanlaştırdığı Afganistan da bu işin içine giriyor. Fakat bu arada işte bu bölgeyi de dışarıda tutmamak için, gene kontrol, hani böyle etki alanı içerisinde tutmak için gördüğünüz gibi Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye gibi devletler de yine burada diyalog ülkesi durumunda. Şimdi o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Burada çok değişik kesimler bir araya gelmiş vaziyette. Ve aslında bunları birleştiren bir platform. Ermenistan'la Azerbaycan'ın 18 üyeli bir grupta bir araya gelmiş olmaları enteresandır ya, değil mi? Pakistan'la Hindistan'ın bir araya gelmesi enteresandır. Ama Rusya ve Çin muazzam yakınlaştı. Dolayısıyla Rusya ve Çin ekonomik işbirliği, karşılıklı olarak birbirleriyle yatırım yaparlar falan kısmı çok doğru değildir. Neden? Şimdi tıkır 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 çekirgeler gibi yayılan bir devlet. Yani her tarafa yayılıyor. Çinliler her yerdeler. Çin teknolojisi her yerde. Çin yatırımcısı her yerde. Dünyada doğrudan böyle rahatlıkla yayılamadıkları en direnç gösteren devletlerden bir tanesi hangisi biliyor musunuz? Rusya. Mesela Rusya'da Çin çalışanı çok azdır. Belki beyaz yakalılardır. Değil mi? Tarım arazilerini, mesela Kazakistan tarım arazisini Çin'e verdi diye Rusya müthiş tepki gösterdi. O yüzden Rusya Çin'e karşı çok ihtiyatlı ve tedbirlidir. Onu da unutmamak lazım. Çin bir yere girdi mi, yani tamam Batı öyle böyle de Çin de bir yere girdi mi valla istila ediyor. Çok dikkatli olmak lazım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.